Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şimdi şarj için durdum. O sırada sizinle sohbet etmek istedim. Gördüğünüz gibi arkada bir sürü eşya var. Full dolu. Yani arabanın koltuklar yatırıldığındaki saklama hacmi 2000 litrenin üzerinde. 2200 litreye yakın. Bir de ön ve arka frank alanları var. Yani epey bir saklama alanı var. Doğrusu epey süredir ev taşımakla meşgulüm. Bu ev taşıma ücretleri, nakliye ücretleri çok yüksekti. Fiyat aldım, çeşitli fiyatlar. Biraz da Bodrum'un etkisi nedeniyle çok yüksekti fiyatlar. Fiyatlar çok yüksek olunca, kamyon küçük olunca fiyatlar düşüyor. En küçük kamyonu seçtim. Sadece bu araca sığmayacak eşyaları kamyona yüklettim. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar ve aynı zamanda mobilyalar. Onları da yüklettim. Geri kalan bütün eşyaları, mutfak eşyaları da dahil olmak üzere, giysiler dahil olmak üzere. Hatta şimdi bugün işte taşıyorum bahçe malzemeleri, yani küreğinden kazmasından, çiçeğinden saksısına kadar, sandalyesine kadar dışarıda kullandığımız her şeyi arabaya yüklüyorum. Ve yaklaşık 5-6 sefer bu araçla taşıma yaptım. Bu son sefer artık bitirdim eşyaları. Burada aklıma şu geldi. Yani başka bir araç olsaydı ben bunları yapabilir miydim? Elbette ki yapabileceğim araçlar vardır belki de. Ama bu fiyatlara, bu hacimde bir araç bulmak gerçekten çok zor. Elektrikli araçlar için de söylüyorum. O yüzden bu videonun adını Tesla Model Y Juniper, nakliyat, taşımacılık, seyahat, konaklama, otelcilik, bahçecilik, eğlence ve turizm şirketi koydum. Tesla şirketi gururla sunar. Gerçekten de işin şakası bir tarafa, elbette ki herkesin aracının en iyi olup olmaması kişinin ihtiyacına, beklentilerine, bakış açısına, birçok şeye bağlı. Kimisi Tesla'yı hiç sevmiyor, trim sesleri var diyor sevmiyor, başka nedenlerle sevmiyor. Hiç önemli değil. Yani şunu söylemek istiyorum, herkes için tabii ki fiyat performans aracın hangi araç olup olmadığı elbette ki değişir. Ben kendim için bunu yorumluyorum. 60 yaşıma yaklaştım. Yıllardır araç kullanıyorum ve şimdiye kadar kullanmış olduğum en iyi fiyat performans araç Tesla Model Y. Onu kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu Juniper'i gerçekten çok beğendim. Çok içim ısındı. Çok da severek kullanıyorum. Ama bu taşıma döneminde daha da bir kıymetini anladım. O nedenle Tesla ŞT'yi gururla sunar diyorum. Daha uygun fiyata, daha iyisi yapılana kadar en iyi fiyat performans elektrikli araç Tesla Model Y Juniper. Bu benim kişisel düşüncem tabii ki. Elbette ki kişilere göre, bakış açısına göre, ihtiyaçlarına göre, beklentilerine göre bu değişir. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu işin şaka tarafı tabii ki. Bu araçla neler yapıyorum onu anlatayım. Yani diğer araçlarla yapamayacağım neler yapıyorum onu anlatayım. Bir defa bu araçla şu taşımacılık işlemlerini yapıyorum ve başka hiçbir araçla yapamazdım. Şimdi size yolculuğa başlamadan önceki yüklemelerimle ilgili bir videoyu araya koyayım. Sonra devam edelim. İşte bahçe kıyafetlerimi de giydim. Bugün bahçecilikle ilgili malzemeleri taşıma günü. Bunların hepsi gidecek. Bakın. Kocaman saksı. Buyurun. Bir saksı daha. İşte bir saksı daha. Bitmedi. Bir saksı daha. Bitmedi. Bitmedi. Bir saksı daha. Bunların çoğunu farklı yerlerden çelik alarak ben yetiştirdim. Kimisi mesela bunlar Yunan adalarında, kimisi Bitez'den falan. Bunu daha yeni yetiştirdim. Bakalım büyüyecek bu da. İçeride var büyük saksılarım aynı zamanda. Bunlar da bu akıllı saksıların altları. Uzun iç içe geçirdim. Sandalyelerimiz var. İçeride büyük geniş. Şurada önceki videolardan hatırlarsınız belki o saksılar var. Bunların hepsini yükleyeceğim. Tesla gururla sunar. Evet ve yola çıkmaya hazırız. Şimdi aracı size göstereyim. Bakın önce buradan başlayayım. Tamamen dolu. Yan koltuğu bile doldurdum. Bitkileri sabah yerleştirdim. Hani geceleyin havasız kalmasınlar diye. 2 tane de sandalyeden aldım. Bu sandalyeler kırıktı. Bunları götürmüyorum. 2 tane sandalye koydum. Bagajın altını doldurdum. Ön frankı doldurdum.
Bitkileri bu şekilde ağızları açık bir şekilde koydum. Sadece şunu şu şekilde bağladım. Uzun olduğu için bunu buraya koydum. Burası böyle. Ve bu şekilde. Yani bahçecilik için Tesla gururla sunar. Bu şekilde. Şimdi yola koyulalım. Yine ve bununla ilgili sohbete devam edelim. Evet, gördünüz. Bunlar ne ki? Yani ekrana fotoğraflarını da koyayım. Ya tıka basa doldurduk. Tıka basa. İnanılmaz bir şekilde. O derece yük yükledik yani. Ama bana mısın demedi arabaya. Ve evden şarj ettik. Gittiğimizde taşındığımız evden aynı şekilde dönüşte şarj ettik. Gidiş geliş hepsini evden şarj ederek yaptık. Ve gidiş geliş otoban fiyatı dahil İzmir Dikili'ye Bodrum'dan her gidiş gelişimiz bize yaklaşık 500-600 liraya mal oldu. Ve ayrıca otobandan gitmediğimiz, yani bu Menemen yolunu kullandığımız zaman sadece 40 lira otoban parası verdik. O zaman da işte 350 liraları ancak buldu. Çünkü aracın bataryasının %80 ile Dikili'ye gidebiliyorum. %80 ile de geri dönüyorum. Dolayısıyla bir tam batarya, bir de %60 batarya kullanmış oluyorum. Benim ev elektriğinin kilowatt saat maliyeti yaklaşık 3 lira. Dikili'de 2,58 lira, faturasını ekrana koyacağım. Bodrum'da ise en son gelen faturada yaklaşık 3,20 lira. Daha öncesinde ise 3 liranın bile altında. Yani yaklaşık ortalama kilowatt saati 3 liraya denk geldi. 3 liraya denk geldiğinde 14-15 kilowatt saat 100 kilometrede harcadığını varsayarsak yaklaşık 100 kilometresi 40-45 liraya geldi. Günümüz koşullarında bu inanılmaz bir değer gerçekten. Ve bununla ben yük taşıdım. Tıka basa, yani 2000 litrenin üzerinde yükleri koydum. Ön frank, arka trank hepsini doldurdum ve bu şekilde gittik biz. Ve çoğu zaman da klimamızı %100 kullandık. Sabah erken çıktığımız saatlerde genellikle %20, %30'unda yolculuğun klima kullanmadık ama daha sonrasında hep klimamızı da kullandık. Dolayısıyla konforsuz bir yolculuk da yapmadık. Peki bu araçla başka neler yaptım? Daha önce size sunumunu yapmıştım. Bir kamp yatağımız var. O kamp yatağımızla birkaç defa konakladık. Aynı zamanda birkaç yere seyahat ettik. Oralarda da konakladık. Yani bu Tesla Model Y Juniper aracı bana aynı zamanda otelcilik hizmeti de verdi. Konaklama hizmeti de verdi. Bu konaklama sırasında film izledik, müzik dinledik ve aracın internetini kullandık. Yani aylık ödemesini yaptığımız, şu anda zamlanan aracın internetini kullandık. Netflix'ten diziler izledik, filmler izledik. Çeşitli zamanlarda yine Netflix'ten farklı şekilde, yani şarj ederken veya durduğumuz yerde canımız sıkıldığında filmler izledik. Bir komşumuzun çocuğu vardı. Tesla meraklısıymış, 5 yaşında. Onu Tesla'ya bindirdim. Oyun oynattım. Yani eğlence de yaptı bize. Oyun oynattı. Film izledik. Yani Tesla eğlence ŞTİ de olmuş oldu. Ve taşındığımız evde henüz internet yok. Bazen canımız sıkıldı. Girdik, aracın internetinden film izledik, dizi izledik. Tesla şirketi bize bu olanağı da verdi. Yakın zamanlarda görmüşsünüzdür. İşte çeşitli arkadaşlar seyahat videoları koyuyorlar. En son ben Engin Hoca'nın videolarını izledim. Yunanistan'a falan gitti. Ben de kesinlikle sonbaharda gitmeyi düşünüyorum. Tesla süperşarjırlar çok yaygınlaşmış olduğu için özellikle Avrupa'da Tesla ile seyahat çok kolay gerçekten. Biliyorsunuz elektrikli araçlarda şarj ederken epey zor oluyor. Yok kartını tanımla, telefonuna QR kod okut, işte olmadı müşteri hizmetlerini ara, tekrar başlatsın falan filan. Tesla'nın süper şarjları bu açıdan Tesla'lar açısından gerçekten çok kullanışlı. Çok rahat. Şarj tabancasını takıyorsunuz, o kadar. Başka bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Elbette Tesla süper şarjlarla ilgili, özellikle Türkiye ayağı ile ilgili bir eleştirim olacak. O videoyu da yakında yayınlarım. Özellikle yurt dışında seyahat açısından Tesla gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla ben bunu da ekledim. Tesla şirketi gururla sunar seyahatçilik. Daha ne diyebiliriz ki? Eğer süper şarjırlar o ülkede yeterli ise zahmetsizce rotanızı oluşturuyorsunuz. Süper şarjır ağı üzerinden kolaylıkla seyahatinizi gerçekleştiriyorsunuz. Herhangi bir işleme gerek duymadan.
elbette sizlerin de aklına gelen veya gerçekten pratikte karşılaşmış olduğunuz Tesla'nın başka kolaylıkları da vardır mutlaka. Yani ben özellikleriyle ilgili bazı kolaylıklarından bahsetmiyorum. Bu son zamanlarda kullanmış olduğum, ihtiyacıma gerçekten birebir karşılık veren bir araç olduğu için bu içeriği çekmek istedim. Eleştirdiğimiz yanları yok mudur araçlarımızın? Elbette vardır. Tesla'nın da öyle. Ama son sözü olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten Tesla şirketi bana gururla sundu. Seyahat, konaklama, otelcilik, eğlence, bahçecilik, taşıma, bu kadar çok şeyi sağladı. O nedenle Tesla'mı seviyorum. Klasik, fanatik Tesla tutkunları gibi bakmıyorum asla. Daha öncesinde söylemiştim. Tesla alamasam şu araçları alacağım diye. Ama bir Tesla tutkunu sayılabilirim. Yani şimdiye kadar çok araç kullandım. Bu yaşıma geldim. Daha önceden de belirtmiştim. En zevk aldığım, bana en tatmin edici faydayı sağlayan araç Tesla oldu. O nedenle Tesla'ya teşekkür ediyorum. Çok büyük kolaylıkları var. O nedenle de teşekkür ediyorum. Neden Tesla aldım videosunda zaten ayrıntılarını söylemiştim. Neden Tesla aldığımı. Tek tek benim aklıma gelen, benim bakış açımla anlatmak istediğim şeylerin hepsini orada söylemiştim. Sizler için farklı şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Eleştireceğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Tesla eleştirilmez bir araç veya marka değil tabii ki. Hele hele Elon Musk kesinlikle eleştirilebilir. Çok da eleştirilmesi gereken birisi. Bu içeriğin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.